Az para harcıyorsun ve güzel bir hesap kurmaya çalışıyorsun. Al. Bu videoyu izlersin arkadaşım. O yüzden sonrası anlarsın. Saçlarımızı bir kapatalım abi. Kış gelmiş, dört dört giyeceğiz abi, böyle bir şekilde ve kameranın karşısına çıkıyoruz. Arkadaşlar bugün gerçekten mükemmel bir hesabı inceliyoruz. Bu hesaptan çok az para harcamış. Yani bu hesabın sahibini dört dörtlük ben biliyorum neredeyse ve neredeyse hata yapması mümkün değildir. Belki de yapmıştır. Tabii ki videonun ortasında ya sonuna kadar göreceğiz ve bakalım. O yüzden bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Düzenli bir şekilde videoları izlerseniz, düzenli bir şekilde komutanları yükseltirsiniz. Kendi kafanıza göre eski videoları izlemeden ve bu tarz şeyleri yaparsınız arkadaşlar, güzel hesaplar kurabiliyorsunuz. Tıpkı gösterdiğimiz gibi 227 günlük çok az para harcayarak VIP 15. Bunun bir tabii ki çeşidi vardır ve bunun sebebi çok basittir. İyi bir krallıklardan oynamaktır. Şu an mesela bu hesap çok güzel bir krallıkta ve oldukça fazla paket çekiliyor. Ondan öncesi yine aynı şekilde çok önemli bir krallıkta ve gördüğünüz gibi VIP'ler ve hızlandırmalar geliyor burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani sağlam bir krallıkta oynamaktan her zaman fayda var. Bu yüzden herkese aynı şeyi söylüyorum. Bir krallığa gitmek istiyorsunuz ya herhangi bir şey, ilk başında kralla konuşuyorsunuz. Birinci birlikten en azından yer almalısınız. Hadi diyelim birinci birlik olmadı, ikinci birlikten ki 7 birlik hediyesi gerçekten yüksek olmalıdır. Bu yüzden ya bu şekilde gidebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sabahın köründe ben kalkmışım, bir video çekiyorum ve bu kadar fazla paket gelmiştir. Ve gün içerisinde de aynı şekilde aynı olaylar yaşanıyor. Siz böyle bir tane iki tane bakmayın arkadaşlar. Ya ahşap sandıkmış, altın sandık azmış falan filan. Çünkü bir tane iki tane altın sandık yeterli diye ben biliyorum ve inanıyorum bunu, çünkü çok fazlasıyla paket gelmiştir burada. O yüzden arkadaşlar birlik hediyeleri gerçekten çok önemli. O yüzden iyi bir krallıkta oynamak, böyle bir VIP'ye sahip olmak üzere olabilirsiniz. Tabii ki az paket çekilirsiniz bile yani. Şimdi buradan gidelim paketlere bakalım. Buradaki paket duruyor. Buradaki paketler duruyor arkadaşlar. Buradaki günlük paketi yok. Sadece tedarik deposunda bu ikisini almıştır. O da bir kere 30 günlük tabii ki araştırma hızını almış ve 94 günlük bir hesaptan. Buradaki cevher mağazasından hepsi duruyor. Ama önemli olan 55 günde az para harcayarak 211 milyon leş puan ve Viking yani piyade medeniyetinden. Bu hesap önceki krallığıydı, 3777 idi, gayet sağlam. 1 milyon 173 bin bir tabii ki ölüsü var ve üzerinde de gerçekten çok sağlam bir kaynaklar duruyor. Şimdi geçelim hesabı inceleyelim. Burada geldiğinden savaşmak için gerçekten paketleyen bütün çantayı açmıştır. Ben bunu her zaman söylüyorum. Farm hesabı olmak gerçekten çok önemlidir. Arkadaşta da hesaplar var ama burada bu KVK çok çetin olduğu için o yüzden böyle bir şekilde geçiyor arkadaşlar. Ve şu anda 3815'e selamlarımızı iletiyoruz. Ondan sonrası hızlandırmalara gelirsek. Hesap bellidir. Yeni T5 açmış arkadaşlar ama yine de bakarım belli 5 milyon, buradan da kıta ayrıntılarından böyle 1 milyon 120 bin piyadesi vardır. Çok fazla kaynak harcamış, çok fazla hızlandırma harcamış diye düşünüyorum çünkü bu hesap böyle. Hızlandırmalara bakarsak iyi bir krallıkta oynamak böyle 333 gün, hatta 334 gün bir hızlandırma buradan duruyor, 21 günde iyileştirme hızlandırması. Bu hızlandırmalar asla da bu savaşta ve KK2'de bitmiyor. O yüzden bunu da haberinizi vereyim. Arkadaş oldukça sağlam bir şekilde oynamıştır. O yüzden hızlandırmalar böyle duruyor ve her gün gittikçe daha fazla oluyor. Bunun sebebi iyi krallıkta. Güçlendirmelere harcamış ama buradaki %10 saldırı ve savunmalar duruyor. %50 dekta kapasiteleri burada duruyor. Bu savaşta T5 ile iyi bir puan ve iyi bir KP almasını diliyorum. Hesabın bir kıtası vardır arkadaşlar. Bir martel kıtası buradan duruyor. Çok sağlam bir şekilde ve bakalım materyalleri ne alemde. Materyalde gayet güzel bir şekilde vardır arkadaşlar. Teçhizatı şu an bakamıyoruz ve buradan da paketler tabii ki büyük ihtimal krallıktan gelmiştir arkadaşlar. Ve böyle bir şekilde paketler de oluyor. Hatta gelmemişse kendisi de çekecekse gerçekten bunlar hiçbir şey değildir. Yani diğer oyunculara göre. 500 tane de altın kafası burada duruyor arkadaşlar. 500 altın kafa burada duruyor. 30 günlük burada zaman kullanımı vardır. Tabii ki inşallah burada 11. sıralamaya falan almamıştır. Ki buradan yok maalesef ve buradan da böyle bir şekilde arkadaşlar barbar kesiyor bu adam.
Yani sabah akşama kadar böyle çoklu barbar keserken arkadaşlar size söyleyeyim bunu Ragnar yapmış ve şu andan ona teşekkür ederim. Gerçekten çok fazla emek vardır bu hesapta. Onu size söyleyeyim. Geçelim tekrardan, buradaki ödüller de gayet sağlam bir şekilde gelmiştir. Geçelim kaynaklara. Ama kaynaklar diyorum. Komutanlar arkadaşlar. Komutanlardan buradan yeni entegrasyon toplama komutanı almıştır. Burada bir martelimiz vardır arkadaşlar. Yani full bir martel burada duruyor ve böyle bir ekipmanla arkadaşlar bir tane de YSG'miz full duruyor arkadaşım. Yani buradaki bu adam 200 milyon KP'yi sadece martel YSG ile yapmış. 9 milyon 9,5 milyon birleş sayısı burada duruyor. 380 kafayı efsanevi komutan heykele basmıştır. Ben yine de söylüyorum. 5-5-1-5 yeterlidir. Şu an belki elinde birçok martel kafası da vardır. Buradan bakacağız arkadaşlar. 10 tanesi vardır şu an. Ve tabii ki bu da hiçbir yanlış değildir. Martel YSG KYK 1'de KYK 2'de de gerçekten güzel iş yapıyor. Ama Martel mi YSG mi? KVK birim fullemesi bence YSG her türlü fullemesi gereken bir komutandır. Martel değil. Arkadaşlar bunu size söyleyeyim. YSG'nin tamamen sonucu da buradaki çoklu yani uzmanlığı ile ok yağmuru bir altın çağ başlatabilir arkadaşlar. Yani 5 taneye müttefiye kadar sahal saldırı yapıyor arkadaşlar ve 5 kişiye kadar çember şeklinde vuruyor arkadaşlar. Bu yüzden çok iyidir. Bir Athlete full'dur. Bir tane Richard vardır. 5-1-1-1. Bu Richard'ın ekmeği gerçekten çok fazla yemiş. Çünkü 1 milyar 284 milyon birleşi vardır. Bunu siz kolay kolay yapamazsınız. Ve tabii ki YSG fulllemeden önce de Santuzu ile yapılmış bir şey. Çoklu barbar kesmiş ve 278 milyon. Ondan sonrasıydı tabii ki Athlate'de bu barbarları kesmiş. 276 milyon da buradan. Ve ondan sonrası tabii ki artık Richard YSG ile sağlam bir şekilde yapmıştır ki bellidir buradan. 974 milyon bir barbar leşi vardır. Sadece Richard YSG ile Richard Santuzu ile. Burada bir Piroz var. 5-5-3 arkadaşlar. Hiçbir kafa basmamış umarım ki. Hiç basmamış. 280 kafası vardı. Şimdi burada eğer ki bu hesap KK2 oynayacak. Tekrardan KK2 oynayasa yine de save yapıyor. Yani sadece altın kafaları, benim görüşüm budur. Altın kafaları biriktirecek arkadaşlar. Bu birincisi. İkincisi niye biriktirsin? Çünkü burada bir kıtası vardır arkadaşlar. Ve bu hesap şu an piyade ekipmanı gayet sağlam bir şekilde burada duruyor. Sadece pantolonu değiştirecek. Pantolondan hariciyle tabii ki bu ikisi de değiştirecek. Şu an bu hesap T5, VIP 15, her şey güzel. 10 numara. Bundan sonrası bu hesabın bir eksiği var. Eksik de değil aslında. Bunu artık insanlar böyle bir şeyleri yapmak için bazı şeyleri feda etmen gerekiyor. Bu adam VIP 15 olmuş 224 günde çok az para harcayarak ve her şeyle. Büyük ihtimal yumurtayı 70 kere bile oynamamış. Bundan sonrası bu hesabın planı tamamen böyle olacak. VIP 16'ya odaklanmamalı. Yani VIP 16 tabii ki olabilir. VIP 17 de olabilir. Ama VIP oldukça her şey bitmiyor. Yani burada bir VIP olacağım diye ekipmanların kilide kalmamalısın. Yani her ay en azından 70 kere yumurta etkinliği bu hesaba artık şart oldu. Çünkü bundan sonrası 1, 2, 3 tane ekipmanı efsaneviye çevirmesi gerekiyor. Tabii ki diyelim şu an materyalleri hazırdır. Pantolonu da değiştirebiliyor. Ve buradan 2 tane taslaklar 240 tane efsanevi bir materyal istiyor arkadaşım. Bu yüzden böyle bir şekilde biraz daha yatırım yapmalıdır. Ben bu hesapta olsam yani her ne olursa olsun 300 kaç tane kafam var. Buradaki iki komutanımı yani Martel ve YSG KVK 2 bittikten sonra eğer ki KVK 2 göç etmese tekrardan ki göç edebiliyor. Göç etmese bu iki komutanı direkt sıfırdan çat diye ben takasını yapıyorum. Çünkü artık YSG bir işe yaramıyor. Bundan sonrası yani KVK 3'ten sonrası. Niye? Bu YSG'nin yaptığı şey artık süvari komutanlardan olabiliyor. Jiuliang birinci becerisi 1 bile olurken alan hasarı vuruyor. O yüzden herhangi bir şekilde bir YSG ihtiyacı olmayacak. KK1'in, KK2'nin ve KK3'ün ekmeğini yemiş. Bundan sonrası artık emekli bile olabiliyor YSG. Hadi diyelim bu arkadaşımız böyle bir şey düşünmüyor. Yani ikinci seçenek böyle oluyor. Martel'i takasla veriyor arkadaşlar ve başka bir komutanı yok takası vermesi için. Hiçbir önemi yok arkadaşlar. Martel'i verecek, bir takası gitsin. Hiçbir önemi yok. Bundan sonrası bir komutanı tabii ki kendi kafalarıyla biriktirecek. YSG ile takas etmiyorsak ki ben hala da söylüyorum yani eğer ki bu ikisi meta yapmıyorsak tabii ki burada yeni okçu Kenshi arkadaşlar fullleyebiliyor. Yani
YSG'nin yerine ben Kınşi yapacağım. Ya hatta böyle bir şey yapmasak da Martel YSG'yi vereceğim. Bir tane piyade tabii ki metası, yani piyade metası belki Lioche oluyor arkadaşlar. Şu anlık belki Lioche yapabiliyor. Veya hatta değil, belki Lioche'ye belki fullleyebiliyor. Lioche'yi artık kendisi kendi kararıyla fullleyebiliyor. Buradan YSG'yi de kral bırakacak bir köşeye. Bir gün geldiğinde Kınşi ile yapabiliyor. Ama artık YSG biraz daha eski oldu. Kınşi ile çalışıyor tabii ki. Güzel çalışıyor. Ama YSG bundan sonrası, yani sonraki yeni okçu komutanı da gelirse YSG büyük ihtimal yani neredeyse devre dışı kalacak artık. Yani onu bile yapamaz arkadaşım. O yüzden ben olsam yani bu iki komutanı veriyorum. En az masraf ve harcama ile, cevherle ve her şeyle bu iki komutanı tam metaya çevireceğim. Heh, geri kalanı senin kararın. Zaten altın kafan var. O zamana kadar da büyük ihtimal 700, 800 hatta 900 tane altın kafan olacak. Daha rahat bir şekilde diğer komutanları da fullleyebiliyorsun. Geri kalanı senin kararın. Ben bu hesabı az para harcayarak ve bu seviyeye geldiğinde gerçekten çok sevindim. Hatta minimatosu bile full değildir. 5-5-2-1 bir minimatosu var ve büyük ihtimal hiç kullanmamıştır arkadaşlar. Budur. Ve şu an birçok kişi mesela diyebilir ki leş puanı eksiktir. Arkadaşlar 3777 KK1'de 3 vs 1 attığı halde bile kimse onlarla savaşmadı. KK2'de de yine aynı şekilde. KK2'yi kaybetti 77 ama galiba bilmiyorum hatırladığım kadarıyla. Ama yine de aynı şekilde yani bu hesap KP kasamadı. Çünkü savaş yoktu o krallıkta. O yüzden göç etti ve buradan bu kadar gerçekten çok çetin savaşlar dönecek. Umarım bu hesabı beğenmişsiniz. Ben beğendim. Ona kaç veriyorum? Full emektir bu hesaba. Ona 20 veriyorum hatta. Ona çok daha üstünü veriyorum. Çünkü bu hesap neredeyse hiçbir hatası yoktur. Hiçbir hata yapmamış. Altın kafa etkinlikleri oynuyor, 5 tane 5 tane 4 tane 4 tane yapıyor. Ve benim puanım bellidir bu hesaba. Sonsuza kadar puanı 10'dan 10, hatta 10'dan 100 bile diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü sağlam bir hesap kurmuştur Ragnar. Gerçekten başarılar diliyorum. Umarım hep böyle hatasız bir hesabı ileteceksin dostum ve güzel bir şeyler yapmaya çalışacaksın. Kimseyi dinleme. Emek işi hiçbir şeye benzemez dostum. Onu da sana söyleyeyim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer ki siz de hesap incelemek istiyorsanız kesinlikle arkadaşlar abone olup ve Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Beğeni atmalarınız ve yorum yazmalarınız bana gerçekten çok fazla destek oluyor. Bu destekleri benden esirgemeyin. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.